Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Geçen hafta mini baby shower'ımız için hazırladığım pembe pasta tarifini video haline getirdim sizler için. Sizlere de fikir olabilir ve evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz diye. Tadı ve görüntüsü harika olmuştu gerçekten. Böyle küçük organizasyonlar için gayet ideal bir görüntüdeydi. Şimdi hemen tarife geçiyorum. Pandispanyası için 5 adet yumurtanın sarısını ve beyazını ayırıyorum. Pandispanya yapımında bazı mesajlar alıyorum yumurta aklarının köpürmediğine dair. Şimdi onu göstereceğim sizlere. Yumurtanın aklarını ayırırken içine sarısının kaçmamasına dikkat ediyorum. Bir kaba aldığım yumurta aklarını hiç kırpmadan, burayı kesmeden göstereceğim. Çırpıyorum şu anda. Yaklaşık 4-5 dakika kadar hız kesmeden çırpmalıyız. Tıraş köpüğü kıvamına gelmeli yumurta akları. Uzunca çırptım yumurta aklarını ve kıvam bu şekilde oldu. Şimdi yumurtanın sarılarını 1 su bardağı şeker ile beraber çırpacağım. Şeker tamamen eriyene kadar çırpıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı kadar da ılık su ekliyorum. Tekrar çırpıyorum. Bir buçuk su bardağı kadar un ekledim. 1 çay bardağı nişasta ekliyorum ve 1 kabartma tozu, bir de vanilya ekliyorum. Son olarak çırpıyorum. Malzemeler tamamen iç içe geçince de yumurta aklarını ekliyorum. Yumurta aklarının hepsini birden eklemiyorum. Öncelikle yarısını ekleyip spatula ile aşağıdan yukarıya doğru karıştırıyorum. Yumurta aklarını söndürmemeye dikkat ediyorum. Tabi her videoda söylediğim gibi ben burayı hızlandırdığım için size hızlı gelebilir ama oldukça yavaş yapıyorum. Kalan yarısını da ekledim ve aynı şekilde aşağıdan yukarıya doğru karıştırıyorum. Pandispanya harcım hazır. Kıvam bu şekilde. 19 santimlik kalıbım var. Kenarlarına yağlı kağıt kapattım ve harcımı da kalıbıma alıyorum. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında pişireceğim. Yanına da ısıya dayanıklı bir kabda su ekliyorum. Fırının içine bırakacağım onu da daha yumuşak olabilsin diye. Pandispanya pişerken iç kremasını hazırlayacağım. 150 gram kadar beyaz çikolatayı benmari usulü erittim. İçerisine de bir paket sıvı krema ekliyorum. Ardından içerisine yine 150 gram kadar sade fındık kreması ekliyorum. Bu gerçekten beyaz çikolata ile birleştiğinde harika bir kıvam alıyor ve harika bir lezzeti oluyor. Bu üçünü iç içe geçene kadar tamamen çırpıyorum. Kremanın kıvamı size biraz sıvı gelebilir ama bunu yaklaşık 1 saat kadar derin dondurucuda mutlaka bekletmemiz gerekiyor katılaşması için. Şimdi derin dondurucuya alıyorum ben. Pastanın dış katmanı için de sade krem şantiyi üzerindeki süt miktarı ile beraber çırpıyorum. Bunu da buzdolabında bekleteceğim yine. Ne çok sıvı olacak ne de çok katı kıvamda olacak. Tam arasını yakalayabilelim ki pastanın dış katmanını sıvadığımızda gayet kolaylıkla yapabilelim. 15 dakika kadar buzdolabında bekletiyorum.
Pastaya pembe görüntüyü verebilmesi için bu Dr. Oetker'in krem şantisini, orman meyveli krem şantisini kullanıyorum ben. 4 paket kullandım. Krem şantiler ekledim ve yine üzerlerindeki süt miktarı kadar süt ekliyorum üzerine. Çok fazla sıvı kıvamda olmamalı. Buna dikkat edelim. Çırpıyorum gördüğünüz gibi. Kıvamı bu şekilde oldu. Çok fazla oda sıcaklığında bırakmayacağım. Pastayı hazırlama esnasından bir 5 dakika önce falan çıkaracağım dışarıya. Oda sıcaklığına gelebilsin diye. Ama yine de çok yumuşatmayacağım tabii ki. Pandispanyam bu arada pişti. Yaklaşık 1 saat 10 dakika kadar bir sürede pişti. Yağlı kağıtları çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş. Pandispanyaları yine 3'e ayırdım. Alt kısmını koyup sütle ısladım. Benim kremam birazcık sıvı kaldı çünkü ben çok fazla bekletemedim buzdolabında. Sürem yoktu. Ama siz daha fazla bekletirseniz daha katı kıvam alacaktır. Kremayı da koydum ve spatula ile düzelttim. Üzerine istediğiniz meyveler ekleyebilirsiniz. Ben arasına çilek, muz ve bolca çikolata ekledim. İkinci pandispanya katını koyuyorum ve üzerine tekrar sütle ıslıyorum. Yine kremamdan koyuyorum ve spatula ile düzeltiyorum. Yine üzerlerine meyve ekliyorum ve çikolata koyuyorum. Kremam kenarlardan biraz akma yaptı ama sorun değil. Ben onu fazlasını alarak düzenledim. Yine üzerini son olarak kapatıyorum. Şimdi pastaya kalp görüntüsünü verebilmek için V şeklinde kenarlarından kesiyorum. Ve pastanın yukarı kısmına da birazcık krem şanti sürüyorum. Kestiğim parçaları da krem şanti sürdüğüm tarafa doğru koyup bastırarak yapıştırıyorum. Kalp kalıp olmadan da bu şekilde kalp görüntüsünü verebiliyoruz kolaylıkla. Spatula ile yapıştığından iyice emin oluyorum ve bastırıyorum. Kalan krem şantiyi de pastayı kapatıyorum. Krem şanti ile pastanın her tarafını kapattım gördüğünüz gibi. Pastayı bu şekilde en az yarım saat buzdolabında bekleteceğim. Pasta beklerken de orman meyveli hazırladığım krem şantiyi sıkma torbama alacağım ve böyle tırtıklı ucu düz şekilde olan bir duy kullanacağım ben. Bunun linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Eğer bu şekilde pastalarınıza şekil vermek isterseniz linke tıklayarak oradaki ürüne bakabilirsiniz. Yine kullandığım kullanatlık sıkma torbalarını da linke ekledim. Linkte bulabilirsiniz. Link açıklama kısmında.
Yarım saat dinlenen pastamı aldım ve artık orman meyveli olan krem şantiyi sıkıyorum bu şekilde. Öncelikle düz çizgiler ve sonra yan çizgiler atarak kenarlarını, aralarını dolduruyorum. Kenarlarına da yine düz şekilde sıkıyorum. Pastanın tadı gerçekten çok güzel olmuştu, enfes olmuştu diyebilirim. Görüntüsü de gerçekten çok tatlıydı. Bir gece buzdolabında beklettim pastayı bu şekilde ve tamamen kendini toparladı. Üzerine de yine çikolata, dekor çikolatalar koydum, çilek koydum. Kendi zevkinize, gözünüze nasıl hitap ederse o şekilde süsleyebilirsiniz siz de. Dediğim gibi ama mutlaka bir gece buzdolabında dinlendirmeniz gerekecektir. Çok daha kıvamlı ve güzel olacaktır pastanız. Üzerine dekor çikolatalarını da ekledim. Ve pastam servise hazır. Görüntüsü ve tadı gerçekten çok güzel olmuştu. Biz çok beğendik. Umarım siz de sıkılmadan videoyu izlemişsinizdir ve pastanızı beğenmişsinizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Abone olabilirsiniz kanalıma. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Bir sonraki tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın.